Ders bir aktif kalmak. Egzersiz yapmaya nasıl motive olursunuz? Koşuyu ve bisiklete binmeyi seviyorum ama bazen zor olabiliyor. Anladım. Devam etmenize ne yardımcı olur? Küçük hedefler koyuyorum ve onlara ulaştığımda kendimi ödüllendiriyorum. Bu akıllıca. Bu yöntemi denemeliyim. Gerçekten işime yarıyor. Favori aktiviteniz var mı? Yüzmeyi seviyorum ama yeterince sık yapmıyorum. Yüzme harika bir tam vücut egzersizidir. Daha çok gitmelisin. Evet, yapacağım. Teşvikiniz için teşekkürler. Ders 2 Tarih ve insanlık. Tarihin çocuklar ve yaşlılar dahil herkesi etkilediğini biliyor muydunuz? Evet, olayların nesiller boyunca hayatımızı nasıl şekillendirebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Örneğin büyük savaşlar sadece askerleri değil aileleri de etkiliyor. Saf, aktarılan hikayeler değerli dersler verebilir. Bazen bu dersler unutulabilir ve bu da hatalara yol açabilir. Bu doğru. Her neslin yeniden öğrenmesi gerektiğini düşünmüyor musunuz? Kesinlikle. Tartışmalarımızda tarihi canlı tutmak önemlidir. Kabul ediyorum. Hikayeleri paylaşmak köklerimizle bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Ayrıca başkalarının deneyimlerine karşı empatiyi teşvik eder. Ders 3 Akıllı alışveriş. Biliyorsunuz pek çok kişi alışveriş yaparken fiyat pazarlığı yapmaya çalışıyor. Evet, genellikle belirtilen fiyattan daha azını ödemeyi hedeflerler. Değil mi? Kesinlikle. Ne kadar ucuza satın alırlarsa o kadar çok kar elde edebilirler. Özellikle küçük işletmeler için akıllı bir stratejidir. Doğru. Bu beceriler aynı zamanda kişisel bütçelerin yönetilmesine de yardımcı olabilir. Kesinlikle. Pazarlık yapmayı öğrenmek çok para tasarrufu sağlayabilir. Ve bizi para harcadığımız şeye değer vermeye teşvik eder. Kesinlikle. Özellikle zor zamanlarda her dolar önemlidir. Peki alışveriş yaparken pazarlık yapmayı sever misiniz? Ders 4 Yönergeler ve yardım. Affedersiniz, bana en yakın otobüs durağının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Elbette. Sadece 2 blok Asahi'da Sada. Harika. Bulmak kolay mı? Evet, sadece büyük mavi işareti arayın. Teşekkürler. Sık sık çalışan otobüsler var mı? Evet, gün içinde 15 dakikada bir geliyorlar. Bu çok uygun. Peki akşam? Akşamları her 30 dakikada bir geliyorlar. Mükemmel. Bu konudaki yardımınızı takdir ediyorum. Ders 5 Rutinden kaçış. Bence bir hafta sonu kaçamak harika olur. Ben de. Günlük rutinlerimizden canlandırıcı bir kaçış olurdu. Kesinlikle. Manzara değişikliği gerçekten moralimizi yükseltebilir. Ve bu yeni yerleri ve kültürleri keşfetme şansı. Evet. Ayrıca farklı yiyecekleri denemek her zaman heyecan vericidir. Kesinlikle.
Akdeniz'de hangi varis noktası var? Dağları veya bir sahili düşünüyordum. Her ikisi de kulağa harika geliyor. Rahatlamayı mı yoksa macerayı mı tercih edersiniz? Her ikisinden de biraz mükemmel olurdu. Ders 6. Para yönetimi. Son zamanlarda tasarruf için para ayırmaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir hareket. Herhangi bir teknik buldunuz mu? Evet. Aylık bütçe yapmaya başladım ve buna bağlı kalmaya başladım. Bu çok faydalı. Harcamalarımı takip etmek için de uygulamalar kullanıyorum. Bunlar paranın nereye gittiğini görselleştirmek için harika olabilir. Kesinlikle. Kesilecek alanların belirlenmesini kolaylaştırır. Belirli bir tasarruf hedefi belirlediniz mi? Evet, tatil için para biriktiriyorum. Bu eğlenceli bir hedef. Tatil tasarrufları motive edici olabilir. Ders 7. Rahat alanlar yaratmak. Arkadaşlarım için rahat bir siginak yaratmak istedim. Kulağa hoş geliyor. Rahatlamak ve oynamak için bir yer mükemmeldir. Evet. Rahat mobilyaların büyük fark yarattığını düşünüyorum. Kesinlikle. Yumuşak yastıklar ve sıcak aydınlatma çok önemlidir. Ve belki eğlence için bazı oyunlar. Kesinlikle. Masa oyunları herkesi bir araya getirebilir. Ayrıca atıştırmalıklar ve içecekler de eğlenceye katkıda bulunuyor. Evet, samimi bir atmosfer toplantıları özel kılmaktadır. İlk buluşmama ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Müzikal titreşimler. Çelik davulların bu kadar hoş sesler çıkarmasını seviyorum. Gerçekten öyle. Herhangi bir toplantıya neşeli bir hava katıyorlar. Evet. Ve bana tropik yerleri hatırlatıyorlar. Kesinlikle. Ayrıca harika ses çıkaran birçok küçük enstrüman da var. Maracas veya tef gibi mi? Kesinlikle. Müziğe ritim katabilirler. Müzik gerçekten insanları bir araya getiriyor, değil mi? Evet, bir topluluk ve neşe duygusu yaratır. Bence yakında bir canlı müzik etkinliğine katılmalıyız. Ders 9. Toplu taşıma güvenilirliği. Peki ya otobüsler? Gezinmek için güvenilir bir seçenek mi? Evet, genellikle zamanında çalışırlar. Özellikle de yoğun saatlerde. Bunu bilmek güzel. Belirli bir programları var mı? Evet, çoğu otobüs güzergahının kontrol edebileceğiniz bir tarifesi vardır. Mükemmel. Ya otobüsü kaçırırsam? Endişelenme. Sık sık geliyorlar. Bu yüzden yakında bir tane daha gelecek. Kulağa uygun geliyor. Peki geç saatlerde? Gece geç saatlere kadar süren otobüsler daha az sıklıkta sefer yapıyor ancak yine de mevcut. Bu güven verici. Bilgi için teşekkürler. Ders 10. Proje zaman çizelgeleri. Projeyi 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyorduk. 3 ay makul görünüyor. Bazı kilometre tasları belirleyelim. İyi bir fikir.
Onu parçalamak onu yönetilebilir hale getirecektir. Evet, her hafta ilerlememizi takip edebiliyoruz. Ve yolda kalmak için birbirinizi sorumlu tutun. Kesinlikle. Ekip çalışmasında iletişim önemlidir. Ayrıca olası sorunları tartışmak için düzenli kontroller planlayalım. Kesinlikle. Böylece sorunları erkenden çözebiliriz. Bu ise birlikte başlayacağımız için heyecanlıyım. Ders 11. Sehir yansımaları. Şimdi başkentimizde ne yapıyoruz? Savaş sırasındaki bombalamadan bu yana meydana gelen değişiklikleri düşünmek üzücü. Evet, çok şey kaybedildi ve yeniden inşa etmek zaman alıyor. O zamandan bu yana onu eski haline getirmek için ne yaptık? Pek çok restorasyon projesi başlatıldı. Bunu duymak güzel. Toplum için önemlidir. Kesinlikle. Tarihi korumak hatırlamamıza yardımcı olur. Üstelik turistleri şehre geri getirebilir. Kesinlikle. Bölgeyi canlandırmak ekonomiyi canlandırabilir. Ders 12. Olağanüstü başarılar. Eylül 1954'te bazı Kanadalı iş adamları deneyimli bir şampiyona meydan okuma teklifinde bulundu. Gerçekten mi? Bu zorluk neyle ilgiliydi? Onun Maas denizini yüzerek geçmesini istiyorlardı. Bu çok etkileyici. Bu meydan okumayı kabul etti mi? Evet yaptı. O zamanlar bu çok büyük bir anlaşmaydı. Vay, spordaki kadınlar için tarihi bir an olsa gerek. Kesinlikle. Kararlı ligiyle engelleri astı. Ne kadar ilham verici bir hikaye. Çok sıkı antrenman yapmış olmalı. Evet, hazırlık böylesine zorlu bir başarının anahtarıdır. Ders 13. Zorlukların üstesinden gelmek. Bir keresinde onu kelimenin tam anlamıyla ayak tabanlarından kan aktığını görmüştüm. Bu çok şiddetli geliyor. Ne oldu? Çok çalışıyordu, her engeli aşıyordu. Vay, buraya eğitimsiz ve yalnız gelmiş bir adam. Evet, ilk başta dili bile konuşmuyordu. Bu inanılmaz. Kararlılığı ilham verici. Dayanıklılığın başarıya nasıl yol açabileceğini gösterir. Kesinlikle. Herkesin kendi mücadelesi vardır. Ve bunların üstesinden gelmek büyük başarılara yol açabilir. Ders 14. Tarifleri paylaşmak. Tarifini benimle paylaşabilir misin? Elbette. Paylaşmayı çok isterim. Oldukça basit. Bu harika. Bu hafta sonu denemeyi çok isterim. Keyif alacaksınız. Bu bir aile favorisi. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hangi malzemelere ihtiyacım var? Biraz taze sebze ve baharatlara ihtiyacınız olacak. Kulağa lezzetli geliyor. Yapılması ne kadar sürer? Yaklaşık 30 dakika. Hızlı bir yemek için mükemmel. Bunu takdir ediyorum. Birlikte yemek yapmak da kulağa eğlenceli geliyor. Ders 15. Moda ipuçları.
Kum saati tipi bir vücuda sahipseniz üzerinize oturan bir elbise harika görünecektir. Gerçekten mi? Bu kulağa gurur verici geliyor. Evet, ecelerinizi güzelce vurgular. Her zaman bu tarzı denemek istemiştim. Malisin. Özel günler için mükemmeldir. Sizce bana hangi renk yakışır? Derin bir mavi veya zümrüt yeşili çarpıcı olurdu. Bu renklere bayılıyorum. Kesinlikle değerlendireceğim. Aksesuarlar da görünümü güzelleştirebilir. Ders 16. Sözleşmeler ve anlaşmalar. Ödeme koşullarını ve olası cezaları görüşmemiz gerekiyor. Evet, her iki tarafın da net olmasını sağlamak önemlidir. Kesinlikle. Açık anlaşmalar yani sanamaları önler. Sizce hangi terimleri dahil etmeliyiz? Son teslim tarihlerini ve ödeme planlarını özetlemeliyiz. Bu mantıklı. Sözleşmelerde şeffaflık esastır. Ayrıca bir gecikme olursa ne olacağını da belirtmeliyiz. Kesinlikle. Bu şartlara sahip olmak her iki tarafı da korur. Birlikte incelemek üzere bir belge taslağı hazırlayalım. Ders 17. Piyasa dinamikleri. Borsaların çöküşünü duydunuz mu? Evet, başta Wall Street olmak üzere dünya çapındaki ekonomileri etkiledi. Slide yatırımcılar arasında büyük bir panike yol açtı. Piyasada hislerin bu kadar hızlı değişebilmesi gerçekten çılgınca. Kesinlikle. Ekonomik istikrar çok kirilgandır. Ve bu durum sadece yatırımcıları değil, sıradan insanları da etkiliyor. Kesinlikle. Isk güvenliği ve tasarruflar risk altında olabilir. Bu gelişmelerden haberdar olmalıyız. Evet, bilgi daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olabilir. Ders 18. Kültürel koruma. Geleneksel yasam tarzının güzel bir yanı var. Kabul ediyorum. Kaybolmadan önce onu yakalamak çok önemlidir. Kane, Kizilderili yasamini hala varken yakalamak istiyordu. Bu asil bir amaç. Kültürün korunması çok önemli. Evet, gelecek nesillerin köklerini anlamalarına yardımcı olur. Ve çeşitlilik hakkındaki bilgimizi zenginleştirir. Bu geleneklerin belgelenmesine yönelik çabaları desteklemeliyiz. Kesinlikle. Her kültürün anlatacak benzersiz bir hikayesi vardır. Katkıda bulunabileceğimiz yolları keşfedelim. Ders 19. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler. Japonya'da ziyaret etmem gereken belirli yerler var mı? Tokyo mutlaka görülmeli. Canlı ve hayat doludur. Bu konuda o kadar çok şey duydum ki. Baskane. Kyoto tapınakları ve bahçeleriyle de çok güzel. Kulağa harika geliyor. Tarihi mekanları seviyorum. Evet, her şehir benzersiz bir deneyim sunar. O halde seyahatimi dikkatli bir şekilde planlamam gerekiyor. Kesinlikle. Ziyaretinizden en iyi şekilde yararlanmak isteyeceksiniz. Şimdiden heyecanlıyım. Yakında seyahat ipuçlarını paylaşalım.
Ders 20 Futbol Atleti. Futbol dünyanın en popüler sporudur. Kesinlikle. Bu kadar insanın onu sevmesi şaşırtıcı. Sporun temel kuralları oldukça basittir. Tabii, her takımın 11 oyuncusu vardır ve gol atmayı hedeflerler. Kesinlikle. Oyun iki yarıya bölünmüş 90 dakika sürer. Ve kaleci olmadığın sürece el yok. Evet. Bu en önemli kurallardan biri. Üstelik Dünya Kupası heyecanı da doyumsuz. Kesinlikle. Ulusları benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor. Ders 21 Seyahat anıları. Evet, güzel yerlerin fotoğraflarını çektim. Kulağa harika geliyor. Harika çekimler yakaladınız mı? Kesinlikle. Mimari bas döndürücüydü. Seyahat ederken herhangi bir yerel yemeği denediniz mi? Ha evet. Sokak yemekleri çok lezzetliydi ve çok otantikti. Seyahat ederken yeni yemekler denemeyi seviyorum. Ben de. Yemek bir kültür hakkında çok şey anlatır. Seyahatinizde en sevdiğiniz yemek hangisiydi? Baharatlı bir köreydi. Tadını hala alabiliyorum. Ders 22 Harika noktalar. Bunu bilmek güzel. Kesinlikle kontrol edeceğim. Malis'in alışverişinizi yapmak için harika bir yer. Seyahat ederken benzersiz eşyalar bulmayı seviyorum. Burası yerel el sanatlarının ve modern tasarımların bir karışımına sahip. Mükemmel. Keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ve atmosfer gerçekten canlı. Eğlenceli bir deneyime benziyor. Keyif alacaksınız. Ne düşündüğünüzü bana bildirin. Yapacağım. Oraya gideceğim için heyecanlıyım. Ders 23 Anma Günü. Bugün anma günü. Evet, özgürlüğümüz için savaşan askerlerimizi kutluyoruz. Herkes Hatira'nın sembolü olarak elincik takar. Fedakarlıklarını onurlandırmak güzel bir gelenek. Her zaman onların cesaretleri üzerine düşünmek için biraz zaman ayırırım. Ben de. Katkılarını hatırlamak önemlidir. Genç nesillere bugünü öğretmeliyiz. Kesinlikle. Tarih, bugünümüzün kıymetini bilmemize yardımcı olur. Gelin birlikte yerel bir törene katılalım. Ders 24 İtalyan maceraları. İtalya'daki şehirleri ziyaret ettiniz mi? Evet, Roma, Floransa ve Venedik çok popüler. Her birinin kendine özgü bir çekiciliği ve tarihi var. Floransa'daki sanatı ve mimariyi seviyorum. Venedik ise kanallarıyla çok romantik. Evet, bu sokakları keşfederken kolayca kaybolabilirsiniz. Roma'nın nefes kesici kolezyumu var. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. İtalya sürprizlerle dolu. Bir gün oraya bir gezi planlayalım.
Ders 25 Bütçeleme esasları. Seyahat planlarken bütçeleme çok önemlidir. Kesinlikle. Ne kadar para getirmeliyiz? Hedefe ve faaliyetlerimize bağlıdır. Tak, yiyecek ve ulaşım masraflarını da göz önünde bulundurmalıyız. Evet. Genellikle acil durumlar için fazladan bir kenara ayırırım. Bu akıllıca. Hazırlıklı olmak daha iyidir. Gezimiz için bir bütçe planı oluşturacağım. Harika fikir. Bu bizi mali açıdan iyi durumda tutacak. Gitmeden önce birlikte inceleyelim. Ders 26 Havacının ruhu. Gerçek bir havacı yalnızca uçağının pencerelerinden dışarı bakmaz. Bununla ne demek istiyorsun? O her zaman yol arkadaşlarının arasında olacaktır. Bu harika bir bakış açısı. Topluluk önemlidir. Evet, pilotlar gökyüzünde bir dostluk duygusu yaratabilirler. Onları pilotlardan daha fazlası olarak düşünmek güzel. Kesinlikle. Onlar havada liderdirler ve güvenliği sağlarlar. Ve unutulmaz deneyimleri yolcularla paylaşıyorlar. Uçmak sadece bir his değildir. Bu ortak bir yolculuk. Ders 27 Kültür arayışı. Kültür büyüleyici değil mi? Kabul ediyorum. Her kültürün kendine has hikayeleri vardır. Yeni yerler keşfetmek için bazı uçuşlara göz atalım. Bu heyecan verici geliyor. Seyahat etmek zihnimizi açar. Kesinlikle. Farklı geleneklerden çok şey öğrenebiliriz. Seyahat ederken yerel mutfakları denemeyi seviyorum. Yemek elbette kültürün büyük bir parçası. Festivaller ise her zaman canlı ve renklidir. Bir sonraki maceramızı yakında planlayalım. Ders 28 Erken varız. Etkinliğe erken gelmemiz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Evet, buna inanıyorum. Geç olmaktansa erken olmak daha iyidir. Sizce oraya saat kaçta varmalıyız? Belki başlamadan bir saat önce. İyi bir koltuk kapabiliriz. Bu mantıklı görünüyor. İyi bir manzarayı seviyorum. Ayrıca başlamadan önce başkalarıyla sohbet edebiliriz. Doğru. İnsanlarla bağlantı kurmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Biz beklerken yapacak bir şeyler planlamak ister misin? Biraz atıştırmalık almaya ne dersin? Bu eğlenceli olurdu. Ders 29 isimler önemlidir. İsimleri unutmak herkesin basına gelir. Evet öyle. Yine de biraz utanç verici. Her zaman kibarca isimlerini tekrar soruyorum. Bu iyi bir strateji. Bu senin önemsediğini gösterir. Kesinlikle. Adlarını kullanmak sohbeti daha iyi hale getirebilir. Tamamen. İnsana değerli olduğunu hissettirir. İsimlerini söyler söylemez tekrarlamaya çalışıyorum. Bu da hatırlamama yardımcı oluyor. Başka ipucunuz var mı? Sadece meşgul olun ve aktif olarak dinleyin.
Ders 30 Papar ile tanışmak. Birçok önde gelen halk figürüyle tanıştı. Gerçekten mi? Bu çok etkileyici. Onun favorisi kimdi? Papa ile tanışacağı için özellikle heyecanlıydı. Vay, bu unutulmaz bir deneyim olsa gerek. Kesinlikle. Gerçeküstü hissettirdiğini söyledi. Hayal edebiliyorum. Onunla ne konuştu? İnancı ve umudu tartıştılar. İlham vericiydi. Bu kulağa çok derin geliyor. Böyle biriyle tanışmak sizi değiştirebilir. Evet, bu onun inançlarına daha bağlı hissetmesini sağladı. Ders 31 Konaklama planları. Konaklama için her iki seçeneği de kontrol edeceğim. Bu çok akıllıca. Ne düşünüyorsun? Bir otel rezervasyonu yapabilirim veya bir daire kiralayabilirim. Kiralama daha geniş olabilir. İnternetten baktın mı? Evet, bazı iyi listeler buldum. Bu harika. Bir tercihiniz var mı? Olanakları nedeniyle otelleri tercih ediyorum ama kiralamak da güzel. Doğru. Kalış süresine bağlıdır. Kesinlikle. Bütçeme göre karar vereceğim. Ders 32 Yerel piyasalar. Ben de oraya uğrayabilirim. Kulağa hoş geliyor. Neyi kontrol etmek istiyorsunuz? Yakınlardaki yerel pazarları veya butikleri merak ediyorum. Kösede bazı sevimli dükkanlar var. Mükemmel. El yapım ürünler satıyorlar mı? Evet, birçoku öyle. Hoş bir dokunuş. Yerel işletmeleri desteklemeyi seviyorum. Ben de. Daha kişisel hissettiriyor. O mağazaları mutlaka keşfedeceğim. Ders 33 Market alışverişi. Merhaba, market alışverişine gitmeyi sever misiniz? Evet ediyorum. Bu hepimizin yapması gereken pratik bir görev. Kabul ediyorum. Yeni ögeler keşfetmek eğlenceli olabilir. Kesinlikle. Taze ürünler bulmayı seviyorum. Favori bir bakkaliniz var mı? Genellikle yerel pazardan alışveriş yapıyorum. Harika kaliteleri var. Bu harika. İndirimli mağazaları tercih ederim. Akıllı seçim. Para biriktirmek her zaman iyidir. Kesinlikle. Hepimiz çok seviyoruz. Ders 34 Havaalanı kolaylığı. Havaalanının karşısında çok sayıda mağaza var. Bu harika. Sanırım Akisabir'e bırakacağım. Uçuşunuzdan önce keşfetmek ister misiniz? Evet. Duty free mağazalarını gezmeyi seviyorum. Ben de. İlginç ürünleri var. Kesinlikle. Orada sıklıkla benzersiz hediyelik eşyalar buluyorum. Eve götürmek için her zaman yerel atıştırmalıklar ararım. Bu harika bir fikir. Bu seyahatinizin lezzetli bir hatırlatıcısıdır. Havaalanını keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
Ders 35 ödeme kolaylığı. Anladım. Yakınlarda bir ödeme listesi var mı? Evet, mağazada birkaç ödeme var. Bu çok uygun. Fazla beklemeyi sevmiyorum. Aynı şekilde. Gizli ödemeyi tercih ederim. Otomatik ödemeyi sık sık kullanıyor musunuz? Bazen, özellikle de birkaç eşyam olduğunda. Bu iyi bir fikir. Zamandan tasarruf sağlar. Kesinlikle. Ayrıca bazen sırada beklemekten daha hızlıdır. Bir sonraki ziyaretimde bunu aklımda tutacağım. Ders 36 hedefleri açık. Güvenli ve kültürel açıdan zengin olduğu bu sürece her yere açığım. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Kültürel deneyimler önemlidir. Kesinlikle. Farklı kültürleri öğrenmek büyüleyicidir. Evet, bakış açımızı genişletiyor. İstek listenizdeki varis noktası nedir? Eşsiz kültürü nedeniyle Japonya'yı ziyaret etmeyi çok isterim. Bu harika bir seçim. İtalya'yı görmek istiyorum. İtalya muhteşem. Tarih ve yemekler inanılmaz. İlgi alanlarımızı birleştiren bir gezi planlayalım. Ders 37 Alışveriş bulguları. Güzel. Henüz şansım olmadı. Ne satın aldın? Çok güzel bir eşarp ve sevimli ayakkabılar buldum. Kulağa harika geliyor. Onları nerede buldun? Yerel pazarda. Kendine özgü eşyaları var. Pazarları seviyorum. Her zaman ilginç şeyler yazarlar. Evet, yeni tarzları keşfetmek ve keşfetmek eğlencelidir. Bir dahaki sefere kontrol etmeliyim. Kesinlikle. Özel bir şey bulabilirsin. Sahip olduklarını görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 38 Enerji artısı. Kesinlikle. Bana bir enerji patlaması veriyor ve odaklanmanı sağlıyor. Ben de aynısını hissediyorum. Bu nedenle sabah kahvemi seviyorum. Evet, kahve harika bir canlandırıcıdır. Kahvenizin yanında genellikle ne içersiniz? Bir hamur işi ya da biraz kızarmış ekmek severim. Peki ya sen? Yanımda bir çörek ya da meyve yemeyi severim. Kulağa çok lezzetli geliyor. Güne mükemmel bir başlangıç. Kesinlikle. Kahvaltı en sevdiğim üründür. Aynı şekilde. Bütün günün tonunu belirler. Ders 39 TV yerleştirmesi. Peki ya televizyon? Kanepenin karşısındaki duvarda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu mantıklı. Oradan izlemek kolay olurdu. Evet. Ayrıca odada yerden tasarruf sağlar. Kabul ediyorum. Televizyonun boyutunu düşündünüz mü? Ben var. Orta boy mükemmel uyum sağlayacaktır. Kulağa hoş geliyor. Odayı bozmayacak. Kesinlikle. Rahat ve konforlu olmasını istiyoruz.